Kampüreoğlu Bamsı Beyrek Destanı 1. Bölüm Doğuş, İsim Alış ve Mukaddes Aşk. Giriş. Bayındır Han'ın Otağı. Bir zamanlar yeryüzü bugünkü gibi değilken, dağlar göğe sütun, nehirler toprağa can iken, Oğuz kavminin kudretli günleriydi. Bayındır Han otağını kurdurmuş, gölgeliği gökyüzü, döşeği kara yer olan o ulu divanı toplamıştı. 1000 yerde ipek halı serilmiş, 90.000 Oğuz beyi toplanmış, kımızlar sağalmış, koçlar kesilmişti. Bayındır Han'ın divanı öyle bir divandı ki, gelenin başı göğe erer, gidenin gönlü şen olurdu. Lakin o gün şenliklerin orta yerinde yürekleri dağlayan bir hüzün vardı. Oğuz beyleri sıra sıra dizilmişken Kampüre Bey, o koca gövdeli aksakallı ulu bey yerine geçtiğinde yüzü gülmedi. Aksine gözlerinden kanlı yaşlar dökülmeye başladı. Feryadı öyle derindi ki meclisteki neşe bıçak gibi kesildi. Bayındır Han sordu. "Bre Kampüre, nedir bu halin? Beyler güler, oynar, şenlik ederken sen niye ağlarsın? Derdin ne ola?" Kampüre Bey, yüreği yanık bir baba gibi başını kaldırdı, sesi titreyerek cevap verdi. "Hanım, nasıl ağlamayayım, nasıl sızlamayayım? Allah bana mal verdi, mülk verdi, sürü sürü davarlar, yeller esen atlar verdi ama şu fani dünyada yerimi tutacak, ocağımı tüttürecek bir oğul vermedi. Ben ölünce malım kime kalacak, ocağım sönecek, adım unutulacak. İşte buna ağlarım." Meclisteki beylerin başı öne eğildi. Bu acı kılıç yarasından derindi. O sırada Paypüre Bey de ayağa kalktı. O da aynı dertten muzdaripti. Onun da bir kızı, bir evladı yoktu. Oğuz beyleri bu iki ulu çınar için ellerini göğe açtılar. Dede Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. O mübarek ağzıyla dua etti. Yüce Allah, Kampüre Bey'e bir oğul, Paypüre Bey'e de bir kız nasip eylesi. Bu iki fidan büyüse, birbirine eş olsa, Oğuz ili şenlik bulsa dedi. Bütün beyler, amin diye gürledi. Dualar göğe yükseldi, kabul kapıları açıldı. Zaman su gibi aktı, mevsimler döndü. Allah'ın takdiriyle Kampüre Bey'in arslan gibi bir oğlu, Paypüre Bey'in de ay parçası gibi bir kızı dünyaya geldi. Oğuz iline bayram geldi. Kazanlar kaynadı, fakirler doyuruldu, çıplaklar giydirildi. Beşik kertmesi yapıldı, kaderleri daha kundakta birbirine bağlandı. Yiğitliğin ispatı ve isim alış. Oğlan büyüdü, serpilip gelişti. 5 yaşında kuzu kovaladı. 10 yaşında taylara bindi, 15'ine geldiğinde ise gözünü budaktan sakınmamız bir yiğit oldu. Ama henüz bir adı yoktu. O zamanlar Oğuz töresinde bir yiğit baş kesmeden, kan dökmeden, hüner göstermeden adalamazdı. Bir gün bezirganlar yani tüccarlar Oğuz iline gelirken Karadeniz kıyısında Pasinler düzünde haramilerin baskınına uğradı. Bezirganbaşı feryat etti. Mal gitti, can tehlikede. Tam o sırada o isimsiz yiğit avdaydı. Gürültüyü duydu, atını şimşek gibi o yöne sürdü. Yanında ne bir ordu vardı ne bir destek, sadece bileğinin gücü ve yüreğinin ateşi. Haramiler kalabalıktı ama yiğit korkusuzdu. Kılıcını çekmesiyle haramilerin arasına dalması bir oldu. Öyle bir cenk etti ki görenler bu insan mıdır yoksa gökten inmiş bir melek mi dediler. Haramilerin başını kesti, kalanı darmadağın etti. Bezirganlar bu yiğidi tanımadılar. Kimdir bu aslan diye sordular. Öğrendiler ki Kampüre oğlunundur. Koşup babasına müjde verdiler. Kampüre Bey oğlunun hünerini duyunca göğsü kabardı. Büyük bir toy düzenledi. Dede Korkut geldi, o meşhur kopuzunu eline aldı ve yiğide adını verdi. "Ünümü anla, sözümü dinle Kampüre Bey. Oğlun bir cenk etmiş, haramileri tepelemiş. Atın demini tutmuş, bezirganı kırtarmış. Bundan sonra bu yiğidin adı Bamsı Beyrek olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin," dedi. Böylece Bamsı Beyrek,
Adıyla sanıyla Oğuz ilinin gözbebeği oldu. Boz aygarına biner, yeşil mihmerini takar, kılıcını kuşanırdı. Avlakta karşılaşma ve bağını çiçek. Günlerden bir gün Bamsı Beyrek arkadaşlarıyla ava çıkmıştı. Atını sürdü, dağları aştı, geyik kovaladı. Derken yolu yeşil çimenlerin üzerine kurulmuş, süslü kırmızı bir otağa düştü. Otağın önünde yüzü peçeli ama duruşu asil bir yiğit duruyordu. Bu, Paypüre Bey'in kızı, çocukluk sözlüsü Bağını Çiçek'ten başkası değildi. Lakin Beyrek bunu bilmiyordu. Bağını Çiçek de yiğit bir kızdı. At biner, kılıç kuşanır, ok atardı. Beyrek otağa yaklaştı. Bağını Çiçek, yabancı yiğidi sınamak istedi. Yüzündeki yaşmağını sıkıladı, erkek gibi konuştu. "Hey yiğit, ne gezersin buralarda? Yolun nereye?" Beyrek cevap verdi. "Avcıyım, av peşindeyim. Ya sen kimsin?" "Ben de bu obanın yiğidiyim. Eğer avcıysan hünerini görelim. Gel seninle 3 oyun oynayalım. At koşturalım, ok atalım, güreş tutalım. Eğer beni yenersen avın helaldir. Yenilirsen atını da alırım, silahını da," dedi. Beyrek gülümsedi. Bu meydan okumayı kabul etti. Önce at koşturdular. Beyrek'in boz aygarı rüzgarla yarıştı. Ama Bağını Çiçek'in atı da geri kalmadı. Baş başa bitirdiler. Sonra ok attılar. Beyrek'in oku bir yüzük deliğinden geçti, Bağını Çiçek'in oku o oku ortadan ikiye böldü. En son güreşe tutuştular. Çimenlerin üzerinde iki aslan gibi birbirlerine sarıldılar. Beyrek sandı ki karşısındaki sıradan bir çelimsizdir, kolayca yıkarım dedi. Ama Bağını Çiçek çelik gibiydi. Beyrek yüklendi, sarsılmadı. Bağını Çiçek yüklendi, Beyrek devrilmedi. Uzun süre boğuştular. Beyrek'in alnından terler boşaldı. "Ben ki Bamsı Beyrek'im, bir ince bele yenilirsem halim nice olur," diye düşündü. O hırsla Bağını Çiçek'i kavradı, hafifçe kaldırdı ama yere vurmaya kıyamadı. O an Bağını Çiçek'in peçesi hafifçe kaydı. Beyrek o ay yüzü, o ceylan gözleri gördü. Yüreğine bir ateş düştü ki ne cenk meydanındaki ateşe benzerdi ne de güneşin sıcağına. Gücü çekildi, dizlerinin bağı çözüldü. Bağını Çiçek de Beyrek'in o bakışını gördü. Anladı ki bu yiğit beşik kertmesi Bamsı Beyrek'tir. Bıraktılar güreşi. Beyrek parmağındaki nişan yüzüğünü çıkardı, Bağını Çiçek'e verdi. "Bu yüzük senindir, bu gönül de senindir," dedi. Karanlık çakıyor. Düğün ve ihanet. Oğuz iline haber salındı. Kampüre oğlu Bamsı Beyrek'le Paypüre kızı Bağını Çiçek'in düğünü kurulacaktı. 40 gün 40 gece toy edildi. Davullar vuruldu, zurnalar çalındı. Bütün Oğuz beyleri, Kazanhan, Uruz Bey hepsi düğüne davetliydi. Ancak her ışığın bir gölgesi vardır. Oğuz'un sınır boylarında pusuda bekleyen düşmanlar, Bayburt Hisarı'nın tekfuru bu düğünü haber almıştı. Bamsı Beyrek'in şanı düşmanın yüreğine korku salıyordu. Onu ortadan kaldırmak için hain bir plan yaptılar. Düğün gecesi yaklaşmıştı. Beyrek, gerdek çadırının kurulduğu yere arkadaşlarıyla birlikte şenlik içinde gidiyordu. Gece karanlıktı, ay bulutların ardına gizlenmişti. Ansızın yer yarıldı da içinden iblisler çıktı sanki. Yüzlerce kafir, Bayburt Hisarı'nın askerleri Beyrek ve 39 yiğit arkadaşının üzerine çullandı. Beyrek kılıcına davrandı ama üzerlerinde ne zırh vardı ne de hazırlık. Bu bir cenk değil, bir baskındı. Haince, kallesçe saldırdılar. Beyrek'in 39 yoldaşı oracıkta şehit düştü. Kanları toprağa suladı. Beyrek bir başına aslanlar gibi dövüştü, onlarcasını yere serdi ama sonunda üzerine ağlar atıp kollarını bağladılar. O sırma saçlı, şahin bakışlı Bamsı Beyrek, elleri kolları bağlı, sürükleyerek Bayburt Hisarı'na götürdüler. Düğün evi yas evine döndü. Bağını Çiçek'in giyeceği al duvak, kara yasa güründü. Kampüre Bey, oğlunun kanlı gömleğini görünce "Oğul!" diye feryat edip yere yığıldı. Gözleri ağlamaktan kör oldu. Beyrek şimdi o soğuk, o karanlık zindanın dibinde, yeryüzünden metrelerce aşağıda, tek başına ve çaresizdi. Ama yüreğindeki Bağını Çiçek sevgisi ve intikam ateşi sönmemişti.
Lakin onu orada çürüteceklerdi. Ta ki o hiyanet dolu yıllar geçene kadar. Kampüreoğlu Bamsı Beyrek Destanı 2. Bölüm Zindan Yılları, İhanet ve Kurtuluş 16 yılın karanlığı ve Yalani Yaltacuk'un ihaneti. Zaman mutlu olanlar için su gibi akar, dertliler için ise dağ gibi durur derler. Bamsı Beyrek için zaman durmuştu. Bayburt Hisarı'nın o kör kuyusunda güneşin yüzünü unuttuğu nem ve küf kokan zindanında tam 16 yıl geçti. Dile kolay bir ömür törpüsü 16 yıl. Beyrek'in o sırma saçları uzadı, beline indi. O çelik gibi kolları zayıfladı, tenis oldu. Ama yüreğindeki bağını çiçek ateşi bir an olsun sönmedi. Her gün doğanda o küçücük mazgaldan sızan bir damla ışığa bakıp, "Hey Allah'ım, ya canımı al kurtar ya da bir yol ver kurtulayım," diye dua etti. Oğuz ilinde ise durum daha da yamandı. Beyrek'in babası Kampüre Bey, oğlunun hasretinden ağlaya ağlaya göz pınarlarını kuruttu. Gözleri görmez oldu. Beyrek'in 7 kız kardeşi karalar giydi. Ağızlarından ağabey sözü düşmedi. Banı Çiçekse bir ceylan gibi ürkek, bir dağ çiçeği gibi yalnız kaldı. Ne güldü, ne süslendi, ne de kına yaktı ellerine. İşte tam bu sırada fırsatçıların şahı, yüreği kara yalancı oğlu Yaltacuk ortaya çıktı. Bu Yaltacuk, Beyrek'in kaybolmasını fırsat bildi. Banı Çiçek'e göz koymuştu. Gitti, bir gömlek buldu, onu yaban kuşunun kanına batırdı. Koşarak Kampüre Bey'in otağına geldi, feryadı bastı. "Hey Kampüre, başın sağ olsun. Oğlun Beyrek'i Parasar'ın Bayburt Hisarı yanında gördüm. Kafirler üzerine çullandı, parça parça ettiler. İşte bu da onun kanlı gömleğidir," dedi ve o sahte gömleği ortaya attı. Kampüre Bey, o kan kokusunu alınca dünyası başına yıkıldı. Görmeyen gözlerinden kanlı yaşlar bir daha boşaldı. "Vah oğul," dedi, gömleği yüzüne sürdü. Bütün Oğuz yasa boğuldu. Yalancı Yaltacık bununla da yetinmedi. Banı Çiçek'in babası Paypüre Bey'e gidip kızı istedi. "Beyrek öldü, kızı bana verin," dedi. Banı Çiçek inanmadı. Yüreği Beyrek ölmedi diyordu ama elinde kanıt yoktu. "Bana mühlet verin, gidip o gömleğin olduğu yeri göreyim, bezirganlara sorayım." Lakin bezirganlar da yalancı Yaltacuk'un yalanına kanmıştı. Onlar da öldü dediler. Banı Çiçek çaresiz, boynunu büktü. Düğün hazırlıkları başladı ama bu bir düğün değil, Banı Çiçek için cenaze töreniydi. Kafir Bey'inin şöleni ve kopuzun sesi. Bu sırada Bayburt Hisarı'nda Kafir Bey'i, Tekfur, Oğuz'un bezirganlarının oradan geçeceğini haber aldı. Kendi kendine dedi ki, "Bugün büyük bir şölen vereyim, Oğuz'dan gelenleri de çağırayım, onlara bizim neşemizi, onların yasını göstereyim." Zindancı başına emir verdi. "O delideki esiri Bamsı Beyrek'i çıkarın, elindeki o tahta kutuyu, kopuzu da verin, bize çalsın, bizi eğlendirsin." Beyrek'i o derin kuyudan çıkardılar. Gözleri gün ışığına küsmüştü, kamaştı. Üstü başı perişandı ama duruşu hala bir bey gibiydi. Onu meydana getirdiler, bir de baktı ki aşağıda bezirganlar geçiyor. Tanıdı onları. Elindeki kopuzu göğsüne bastırdı, başladı söylemeye. Ama ne eğlence türküsüydü bu, ne oyun havası, bir hasret ağıdıydı. "Yıllar oldu yüzünü görmedim Oğuz'un, kardeşlerim ağlar mı, yas tutar mı bilmem, aksakallı babamın gözü görür mü, o nazlı Banı Çiçek beni bekler mi, yoksa ellere yar oldu mu? Söyleyin bezirganlar, söyleyin bana, Oğuz ilinde benim adım anılır mı?" Bezirganlar bu sesi duyunca irkildiler. Baktılar ki saçı sakalı birbirine karışmış bu adam öldü sandıkları Bamsı Beyrek'tir. "Beyim," diye bağırdılar, "sen ölmedin mi? Yalancı Yaltacuk kanlı gömleğini getirdi, baban kör oldu ağlamaktan, Banı Çiçek'i de Yaltacuk'a verdiler, düğünü kuruluyor." Beyrek bu haberi duyunca beyninden vurulmuşa döndü. "Yaltacuk," diye kükredi, "demek yurduma kuzgunlar üşüştü." Öfkesinden elindeki kopuzu öyle bir sıktı ki sapı çatladı. Tekfur, Beyrek'in bu öfkesini anlamadı ama Beyrek'in içindeki volkan patlamak üzereydi. Tekfur'un kızı ve anlaşma. Tekfur'un dünyalar güzeli bir kızı vardı. Bu kız uzun zamandır Beyrek'i gizlice izler, onun yiğitliğine ve kederine içlenirdi.
o gün Beyrek'in bezirganlarla konuşmasını, gözlerindeki o çaresiz ama vahşi ateşi gördü. Aşık olmuştu bu esir yiğide. Şölen bitip herkes sızınca kız gizlice Beyrek'in yanına, zindanın kapısına geldi. "Yiğidim," dedi, "görüyorum ki derdin büyük. Seni buradan ancak ben kurtarabilirim ama bir şartım var." Beyrek başını kaldırdı. "Nedir şartın ey güzel? Canımı iste vereyim. Yeter ki beni şu 4 duvar arasından çıkar, Sıla yoluna düşür." Kız dedi ki, "Seni babamın zindanından kaçırırım. Atını, kılıcını veririm. Ama karşılığında beni Oğuz iline götüreceksin ve benimle evleneceksin. Beni burada bırakmayacaksın." Beyrek'in aklı bağını çiçekteydi ama başka çaresi yoktu. Özgürlüğe giden yol bu kızın elindeydi. Elini kılıcına basar gibi göğsüne koydu. "Kılıcıma, atıma, toprağıma yemin olsun. Seni buradan çıkaracağım, Oğuz iline götüreceğim. Eğer sözümden dönersem kılıcım beni kessin, atım beni tepsin," dedi. Beyrek burada bir taktik yapıyordu belki ama niyeti kızı da o zindandan, o kâfir elinden kurtarmaktı. Kız hemen gitti, nöbetçileri uyuttu, zindanın anahtarını çaldı, kapıyı açtı. Beyrek 16 yıl sonra ilk kez zincirsiz adım attı. Dengiboz'la buluşma. Kız onu ahırlara götürdü. Ahırın en dibinde paslı zincirlerle bağlı, kemikleri sayılan, yelesi matlaşmış bir at vardı. Bu Beyrek'in sadık dostu, rüzgar kanatlı atı Dengiboz'du. Dengiboz sahibinin kokusunu alınca kişnedi, zincirlerini zorladı. Beyrek atına sarıldı, gözyaşları atın yelesine karıştı. "Ah benim emektarım, seni de mi benim gibi hapsettiler, seni de mi aç susuz bıraktılar? At deme, kardeş de bana, yürü aslanım, gün bizim günümüzdür," dedi. Dengiboz sahibinin sesini duyunca sanki 16 yıl önceki gücüne kavuştu, şahlandı. Beyrek kızın getirdiği kılıcını kuşandı, zırhını giydi ve atına sıçradı. Kızı da terkisine yani arkasına aldı. "Tutun," dedi. Kapılar açıldı. Nöbetçiler uyanıp bağırışmaya başladığında Beyrek önceden rüzgar olup esmişti. Kaçış ve Kırklar Kalesi. Bayburt Hisarı'ndan çıkıp dağlara vurdular, Tekfur esirin kaçtığını duyunca deliye döndü. "Yakın, yıkın, getirin o kafiri," dedi. Peşlerine yüzlerce atlı takıldı. Beyrek, Kırklar Kalesi denilen sarp kayalıklara geldiğinde durdu. Kızı güvenli bir mağaraya bıraktı. "Sen burada bekle, ben şu peşimdeki itleri bir dağıtayım." Döndü geriye. Tekfur'un askerleri karınca sürüsü gibi geliyordu. Beyrek 16 yılın birikmiş öfkesiyle kılıcını çekti. "Ya Allah," deyip aralarına daldı. Öyle bir vurdu ki sağa, soldaki kaçacak delik aradı. Öyle bir vurdu ki sola, sağdaki atından düştü. Bir vuruşta kalkan parçaladı, 2 vuruşta mihmer devirdi. Tekfur'un askerleri sandı ki karşılarında bir ordu var. Beyrek hepsini püskürttü, kimini tepeledi, kimini kaçırdı. Sonra kızın yanına döndü. Kızı tekrar atına aldı, güvenli sınıra kadar getirdi. Oğuz ilinin sınırına yaklaştıklarında kıza dedi ki, "Ey güzel, sen burada şu Eminoba'da bekle, ben gidip Oğuz'a bir bakayım, durum nedir göreyim, düğün dernek kurulmuş diyorlar, gidip o hesabı göreyim, sonra gelip seni alacağım." Kız Beyrek'in gözündeki ateşi gördü, "Git yiğidim," dedi, "yolun açık olsun." Ozan kılığında dönüş. Beyrek atını mı hızladı, dağları aştı, dereleri geçti. En sonunda doğup büyüdüğü topraklara, Oğuz iline vardı. Ama ne varış, yüreği ağzında. Bir pınarın başında oturan bir ozan gördü. Ozan elinde kopuzu dertli dertli çalıyordu. Beyrek atından indi, ozana selam verdi. "Bre ozan, Oğuz'da ne var ne yok, kimin düğünüdür bu uzaktan davul sesi gelen?" Ozan içini çekti. "Ah yiğidim, sorma, yalancı Yaltacuk Beyrek Beyimiz öldü," dedi, "onun yavuklusu bağını çiçeği alıyor. Bu düğün o düğündür. Ama kimsenin yüzü gülmez, herkes yaslı." Beyrek'in kaşları çatladı. "Peki ozan, ver şu kopuzunu bana, ben de bir ozanım, gidip düğünde çalayım. Sen de al benim atımı, sakla ama sakın ola kimseye söyleme." Ozan şaşırdı ama Beyrek'in heybetinden korktu. Kopuzunu verdi. Beyrek üstündeki zırhı çıkardı, ozanın eski hırkasını giydi. Yüzü gözü toza buladı, tanınmaz hale geldi. Elinde kopuz, yüreğinde fırtına, kendi düğününe, daha doğrusu kendi sevdiğinin başkasına varacağı o lanetli düğüne doğru yürümeye başladı.
Şimdi hesap vaktiydi. Yalancı Yaltacuk'tan, o hainlerden hesap sorma, Banu Çiçek'in sadakatini sınama ve kör babasının gözlerini açma vaktiydi. Kampüroğlu Bamsı Beyrek Destanı 3. Bölüm Ok, Yay ve Büyük Vuslat. Deli Ozan düğün meydanında. Bamsı Beyrek sırtında eski bir hırka, elinde çatlak bir kopuz, yüzü gözü toz toprak içinde Deli Ozan kılığında düğün meydanına girdi. Meydan kalabalıktı ama neşe yoktu. Kazanlar kaynıyor ama kimse iştahla yemiyordu. Beyrek kalabalığı yara yara baş köşeye, beylerin oturduğu yere doğru yürüdü. Yalancı Yaltacuk güveyi donlarını giymiş, kasıla kasıla oturuyordu ama gözlerinde bir korku, bir huzursuzluk vardı. Beyreği görünce yüzünü ekşitti. "Bre deli," dedi Yaltacuk, "sen de nereden çıktın? Git ötede çal, keyfimizi kaçırma." Beyrek durdu, o aslan gibi başını kaldırdı. Yaltacuk'un gözlerinin içine baktı. "Beyim," dedi, "duyduk ki düğünün var, geldik. Bir çalıp söyleyelim, belki nasibimizi alırız. Hem beyler ozan kovmaz, uğursuzluk getirir." Kazan Bey, Oğuz'un başı bu garip ozanın sesindeki tokluktan etkilendi. "Bırakın kalsın," dedi. "Söyle bakalım Deli Ozan, ne söylersin?" Beyrek oturdu, kopuzu eline aldı ama çalmadı. Gözü meydanın ortasına asılmış, kendi yayı olan o devasa yaya takıldı. O yay, kurusu, kabzası çelikten, kirişi boğa sinirinden yapılmış, Beyrek'ten başkasının çekemediği o meşhur yaydı. Beyrek sordu. "Bre beyler, şu asılı duran yay kimindir?" Yaltacık atıldı. "O benim yayımdır, kimse çekemez." Beyrek güldü. Acı acı güldü. "Madem senindir, hadi bir çek de görelim Güvey Bey." Yaltacuk, beylerin önünde rezil olmamak için yayı aldı. Asıldı, ıkındı, sıkındı ama nafile, yay milim oynamadı. Yaltacuk ter içinde kaldı, yüzü kızardı. "Hava nemli," dedi. "Kiriş gevşemiş, ondan çekilmiyor." Beyrek, "Ver bir de ben deneyeyim," dedi. Yaltacık alay etti. "Benim gibi beyin çekemediğini sen mi çekeceksin, aç ozan?" Kazan Bey araya girdi. "Verin denesin." Beyrek yayı eline alınca yay sahibini tanıdı sanki. Beyrek, "Ya Allah," dedi, kirişe asıldı. Öyle bir çekti ki yay hilal gibi kıvrıldı. Kirişten çıkan ses gök gürültüsü gibi meydanı inletti. Beyrek yayı çektiği gibi bıraktı. Ok hedefe saplandı, hedefi parçaladı. Bütün beyler donup kaldılar. "Bu ne kuvvettir," dediler. "Bunu ancak Bamsı Beyrek yapardı." Banu Çiçek'le atışma. Beyrek gücünü ispatlamıştı ama asıl sınavı yüreğiyleydi. Banu Çiçek'in otağına, gelin çadırına doğru yürüdü. Korumalar durdurmak istedi ama Kazan Bey, "Bırakın," dedi. Banu Çiçek, gelinliğinin içinde yüzü peçeli bir heykel gibi donuk oturuyordu. Yanında kısır bayraklar, çocuğu olmayan kadınlar ağlaşıyordu. Beyrek içeri girdi, eşikte durdu. Sesi titreyerek seslendi. "Sabah sabah yerinden kalkan kız, ak çadırın ala otağın sahibi kız, kara gözlü, sırma saçlı kız. Duyduğuma göre Bamsı Beyrek ölmüş, sen de yalancı Yaltacuk'a varırmışsın, doğru mu?" Banu Çiçek başını kaldırdı, bu ses ona rüzgarın getirdiği eski bir hatıra gibi tanıdık geldi ama çıkaramadı. Öfkeyle cevap verdi. "Bre Deli Ozan, ne söylersin? Beyreğim ölmese ben buraya mı otururdum? Yalancı Yaltacuk'a yar mı olurdum? Babam zorla verdi, elim kolum bağlandı. Beyrek gelse canımı yoluna sermez miydim?" Beyreğin içi ferahladı. Sevdiği vefalıydı, zorla veriliyordu. Yaklaştı, parmağındaki o eski nişan yüzüğünü çıkardı. 16 yıl önce Banu Çiçek'in parmağından aldığı, zindanda sakladığı yüzük. "Bu yüzüğü tanır mısın?" dedi. Banu Çiçek yüzüğü görünce çığlık attı. O an karşısındaki tozlu, sakallı adamın gözlerine baktı. Ve o gözleri tanıdı. O 16 yıldır yolunu gözlediği, öldü diye yasını tuttuğu Bamsı Beyrek'ti. Yerinden fırladı, "Beyrek!" diye haykırıp boynuna sarıldı. "Duydum, bildim, beyreğim gelmiş," diye çadırdan dışarı fırladı.
Büyük Vuslat ve Yaltacık'ın kaçışı. Banu Çiçek'in feryadıyla bütün oba ayaklandı. Kazan Bey, Uruz Bey hepsi koştu. Beyrek o eski hırkayı üzerinden attı, altındaki zırh parladı. Tozlu yüzünü sildi. "Vallahi beyrektir," dedi Kazan Bey. Beyler koşup beyreğin elini öptüler, kucaklaştılar. O an meydanda bir bayram havası esti ki tarifi imkansız. Davullar bu kez gerçekten şenlik için vurdu. Ama bir kişi kaçıyordu. Yalancı Yaltacık. Beyreğin geldiğini görünce atına atladığı gibi ormana sürdü. Beyrek, "Bırakın kaçsın, hesabı ben göreceğim," dedi. Atı dengi boza değil, oradaki taze bir ata atladı ve peşine düştü. Kısa bir kovalamacadan sonra Yaltacık'ı yakaladı. Yaltacık attan düştü, yere kapandı. "Aman Beyrek," diye yalvardı. "Etme Beyrek, ben ettim sen etme. Şeytana uydum, nefsime uydum, bağışla canımı." Beyrek kılıcını kaldırdı, tam vuracaktı ki durdu. Oğuz töresinde aman dileyene kılıç kalkmaz. "Bre alçak," dedi. "Seni öldürsem kılıcım kirlenir. Seni azat ediyorum ama bir şartla. Git o yalan dilini tevbe ettir, bir daha da karşıma çıkma." Yaltacık'ı oracıkta utancıyla baş başa bıraktı. Babayla buluşma, kanlı mendil mucizesi. Beyrek obaya döndü ama en büyük acısı hala duruyordu. Babası Kampüre Bey. İhtiyar Bey çadırında oturmuş, gürültüleri dinliyordu. Gözleri görmüyor, kulakları ise beyrek geldi seslerine inanamıyordu. "Benimle alay etmeyin, benim oğlum öldü, bu gelen kimdir?" Beyrek çadıra girdi, babasının dizlerine kapandı. "Baba," dedi, "ben geldim, oğlun Beyrek geldi." Kampüre Bey, oğlunun sesini tanıdı, elleriyle yüzünü yokladı. "Oğul," dedi, "eğer sen gerçekten Beyreksen, parmağını kes, kanını gözüme sur. Senin kanın benim gözümü açar." Beyrek tereddüt etmedi. Serçe parmağını hafifçe çizdi. Akan sıcak kanı mendiline sürdü ve babasının görmeyen gözlerine sürdü. Yüce Allah'ın hikmeti, evlat hasretinin bitişiyle Kampüre Bey'in gözleri oracıkta açıldı. Babası oğlunu gördü, oğlu babasını. İkisi birbirine sarılıp öyle bir ayladılar ki dağlar taşlar dayanamadı. Sonuç, düğün ve mutluluk. O gün yas bitti, gerçek düğün başladı. Kazanlar yeniden kuruldu, bu kez şerbetler dağıtıldı. Beyrek sözünü tuttu. Tekfur'un kızını da unutmadı, onu da getirtip Yiğit bir beyle evlendirdi. Bazı rivayetlerde kardeşiyle. Kendisi de gönlünün sultanı, sadakat timsali Banu Çiçek'le 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlendi. Dede Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. Kopuzunu eline alıp şu duayı etti. "Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ağızdan çıkan söz toprakta biten ot gibidir, solmasın. Devletiniz daim olsun, kılıcınız keskin olsun. Ocağınız tütsün, sularınız kurumasın. Allah sizi namerde muhtaç etmesin, amin diyenler dert görmesin." İşte Kampüre Oğu Bamsı Beyrek'in hikayesi böyledir. Yiğitlik ölmedi, sevgi bitmedi, ihanet cezasız kalmadı. Gökten 3 elma düştü. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de tüm sevenlerin başına.